Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu hafta artık mesaj kutuları taştı. Katliam 3. Yani bu haftanın daha önce biliyorsunuz Katliam 2 yapmıştık. Birçok rapçinin bir araya gelerek yaptığı performanslar, katliam performansları Masaka'nın kanalından yayınlanıyor. Tahmin ediyorum bu performansın içinde olan, bakayım listenin içinde kimlerin tek tek şahıs analizlerini yaptık. Masaka'yı yaptık. Anıl Piyancı'yı yaptık. Hayki'yi daha önce yaptık. Yener Çevik yaptık. Şanışer yaptık. Sansar Salvo yaptık. Defkan yaptık mı? Yaptık değil mi? Yaptık. Defkan yapıldı hocam. Ya kanalda girildi ama ekstra ben Twitch yayınlarında da bakmıştım. Rota yapmadık. Sördav yapmadık. Canbay Walker yapmadık daha önce. Tekmil yapmadık. Doktor Fuchs yapmadık. Çok istediniz. Şimdi ben bu performansı izledim. İlk defa izliyor değilim şu anda. Sizlerle beraber de izleyeceğim. Aralarında beni çok etkileyen performanslar var. Genel olarak zaten hani çok başarılı bir iş. Ama bir dinleyelim. Buyurun. İlkinde Katliam 2'de olduğu gibi benim hatırladığım onda da Anıl Piyancı başlıyordu. Bunda da Anıl Piyancı başlıyor. Anıl Piyancı 2 haftadır üst üste bizim kanalda. Bir önceki haftada söylemiştim. Kirli söylüyor. Bayağı kirli söylüyor. Canlı performansı gayet iyi. Atlatacak. Ve güzel olan şeylerden biri, genel olarak hiçbirinde neredeyse çok fazla ototune falan yok. Temiz kullanılmış şeyler var. Çoğu performans üzerine kurgulanmış ve çok melodik. Herkes çok melodik. Baya böyle, genel olarak şöyle söyleyebilirim, çok tenor karakter yok. Hep pesten okumalar var aslında baştan sona bakarsak. Ya genelde bariton ve bas karakterlerinin okuması olmuş. Sol kararlı. Genelde burada karar da sol zaten. Böyle bir altyapı var. Aslında benim şu an biraz önce yaptığım o kapattığım efekt fena gider ha. Bak birazcık şöyle çalayım da gaza bak. Filmatik. Evet abi. Tabii ki daha önce dinlemediğime pişman olduğum bir ses. Doktor Fuchs. Gerçekten farklı. Yani bütün burada kaydeden rapçilerden oldukça farklı bir tonda giriyor. İzleyin. Buyurun. Beşli'de gidiyor. Daha önce Anıl Piyancı nerede gidiyordu? Genelde Anıl Piyancı karar sesinde gidiyor. Melodiklikten kastımın ne olduğunu şimdi anlatacağım size. Sol. Direkt beşliden giriyor. Yani bu, eğer değişiklikler olmasa zaten çok birbirine çok benzer bir sürü şey izlersiniz. Sesler ne kadar farklı olursa olsun ama işte her rapçi farklı ses tuttuğu için sol minörün içinde, yani sol la si bemol do re. İşte Anıl Piyancı sol karar sesinde gezerken beşlisinden giriyor. Bir rapçi mesela üçlüsünden de girebilir. Çünkü harmoniye uygun. Sol minör akorunda sol si re, sol si bemol re. Bu seslerin herhangi birisinde durabilirsiniz sol minör akor basarak. Ki zaten hani altyapı çok uzun süre sol gidiyor, sonra değişiyor. Gördüğünüz gibi böyle bas karakter var seste. Biraz böyle harfleri kapatarak söylüyor ama çok keskin bir yerde durduğunu söyleyebilirim. Karara düştü. Birçok bariton ve bas sesleri. Beşe çıktı gene. Genelde beşli. Beşinci ses üzerine. Ya bu işin sürekliliğini sağlayan çok güzel. Gene karara düştü ses. Hayki. Daha önce Hayki'nin çok iyi performanslarını izlemiştik gerçekten. Diğerlerine göre yani Anıl Piyancı ile Hayki'yi kıyasladığınızda Hayki'nin kullandığı yer daha
pozisyona oturuyor. Anıl Piyancı biraz daha kirli. Fili okumayı seviyor. İkisinin de hani şu an okuyan herhangi bir kişinin sesine zarar gelecek bir pozisyon yok. Temiz bir şekilde birçok şey yapabilirler, performans yapabilirler. Ki zaten yapıyorlar da. Hızlı geçiyorum. Çünkü gördüm genelde kararda gidiyor. Burada sadece ototune'lar kullanılmış oktav sesli. Dönüştünüz bata. Görüyorsunuz değil mi oktav? Sol. Gidiyorum. Şimdi aralarda iş değişmeye başlıyor. Bu da karara yakın bir yerden giriyor. Üçüncü okuyan kişi. İsmini Hayki'den sonra Tekmil giriyor. İyice boğazda ses. Yani biraz buraya doğru inerek söylüyor. Bu birazcık yorucu olabilir. Performanslarda, canlı performanslarda yorucu etki yaratabilir ama bir stüdyo performansında bir iki okumada daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bayağı kirli okuyor. Pek yani bu okuma stili sürekli olamaz ama zaman zaman işte böyle dediğim gibi kullanılır. Gördüğünüz gibi bu okuma tekmil genelde okurken de si bemol sesi üzerine duruyor. Yani üçlüye doğru yanaşıyor. Yani 1, 3, 5 bunlardan herhangi birine veya oktava yanaşarak bu seslerin birinde durarak performansınızı yapabilirsiniz. Altyapının çok güzel içine girer sesler. Hayırdır? Şimdi burada iş değişti. Bir anda parça re minöre modülü oluyor çocuklar. Yani sol minör giden parça bakın. Sol, re. Daha önce bu tarz bu tam minör. İşte biraz öncekinden farkı. Yani sol la bemol, sol diyez diye gideceğine re mi natürele gidiyor. Arada tam ses fark ederek yapıyor. Anlatmam gerçekten güç. Bunu anlatmam için oturup böyle teori anlatmam lazım size. İkisi de minör stil. Fakat bir tanesi tam Türk müziği kafasıyla Nihavent, diğeri Kürdi gibi gidiyor. Başka nasıl anlatabilirim? Akor gamı şöyle düşünün. Mi, fa, sol, la. İkincisinde ise mi, fa diye sol, la diye gidiyor. Ben bile sıkıldım. Gırtlağına baya sürterek okuyor Yener Çevik. Gene kirli bir okuma ama baya kirli okuma. Bu sesi kısar. Bu stil sesi kısar. Ama dediğim gibi kısa bir verse olduğu için stüdyo performansında ve canlı okumada çok, yani daha doğrusu bir albüm kaydında çok lezzetli bir hava yaratıyor. Zaten Katliam 3. Yani oldukça agresif bir stilde yapılmış iş. Bu arada bu mikrofonda hastasıyımdır. Neydi buna? Asturio muydu? Markası neydi bunun ya? Dur bakayım, dur bulacağım abi. Böyle taktığım zaman da işte bir ara getirtiyordum ya. Asturia mikrofon diyelim. Bir ara aslında çıkmayacak, hayatta çıkmayacak. Ay, mikrofon adını şimdi nasıl hatırlayamadım, gıcık oldum. Bir ara çok takılmıştım buna, çok güzel mikrofon. Bayağı kirli bir okuma. Bu arada ton değişti gene. Si bemole geldim. Müthiş. İlk bölümde neydi? İlginç olan şu. Aslında armonide şöyle bir lezzet yakalanmış. Mesela ilk re minör basıldığında bu şekilde gitmiş her şey. Yine si bemolde kalmış. Fakat daha sonra ton sol minöre geldiğinde yine si bemolde kalmaya devam ediyor. Yani aslında Yener Çevik baştan sona aynı seste kalarak okuyor hepsini. Fakat alttaki değişen akorlar, yani şöyle bir şey oluyor. Gibi. Evet.
La'da. La'dan si bemole yükseliyor. Yarım ton tiz çıkıyor. İkisi arasında bakın. Tabii o yarım ton çıkma agresyonu daha da arttırıyor aslında. Yani bir işin içinde bir beat yapma mantığıyla bakarsanız ki acaba beat'i kim yapmış? Ona da bakmak lazım artık yavaş yavaş. Çünkü bu galiba beat'i yapan yazmıyor mu? Neyse yani ben yayınladıktan sonra yazarsınız altına da. Çünkü bu bir plan ve bu planın üzerinde aslında rap okuyanlar işin içine giriyorlar ve tamamen duyguyu değiştiriyor bakın. Re minör, la notta geliyor, ondan sonra si bemole'den aşıyor. Yani sol minörün üçlüsü. Ve daha sonra Can Bay Walker geliyorlar. Yani ilk okuyan Can Bay mı acaba? Bunu da gene soralım. Özgün Elif arkadaşlar yorumladıklarında bana yazsınlar. Çok iyi bir ses rengiymiş. İlk defa dinliyorum. Beşli de. Bu da beşliyi seçmiş. Oktava geldi. Karar ses. Şimdi genel olarak şöyle demek istiyorum. Aslında hani bunları... Efendim Özgüncüm hemen söyle. İlk okuyan Can Bay'mış hocam. Can Bay. Şimdi bu kadar böyle ses analizi gibi gidiyoruz ama buradan şuna vardırmaya çalışıyorum. Belki bir analiz yapacaksanız yani sesle ilgili bir şeyleri bunun içinde arayıp sonuçlandırmaya çalışacaksanız inanılmaz melodik olduğunu söyleyebilirim işin. İlk başta da söylemiştim. Melodik ne demekti? Bakın gördüğünüz gibi karar seslerden birini tutuyorlar. Ya birliği, ya bir üçlüyü, ya beşliği. Burada ya oktava çıkabiliyor. Ton değiştirdiğinde işte re minöre geçmiş parça bir anda beşlisini tutmuş. Yener Çevik. Fakat sonra tekrar sol minöre geçtiğinde üçüncü sese yerleşiyor falan. Yani bayağı altta armonik olarak sizin dinlerken etkileneceğiniz, sizin sanatçının da performans yaparken yarım ton yukarı yarım aşağı modüle seslerle sizi daha fazla bu işin içine alacak ve coşturacak yerlerde. Aslında siz her ne olursa olsun bu işin içinde bol bol melodi dinliyorsunuz. Eski dönemde bol bol rap dinliyorduk. Çok önceki dönemlerde rap dinliyorduk. Yani okuma üzerine hep kurguluydu her şey. Kelimeler üzerinde. Bugün ise artık bir aranjmanın içinde rapçilerin melodik seslere dağıldığını görüyorsunuz. Tonlara dağıldığını görüyorsunuz ve o nedenle de belki rap'in bugün artmasını, dinlemesinin kolaylaşmasını ve artmasını sağlayan şeylerin başında bu geliyor. Bu da neyi sağladı? Daha fazla kitleye yayılmayı tabii. Karar sesleri. Geçiyorum. Aynı ses değil ama tabii. Ses renkleri tamamen farklı birbirlerinden. Yani Can Bay'a bak. Daha koyu bir renk. Walker girdiğinde daha tiz bir ses. Yani bir tanesi böyle bas bariton gibi gözükürken diğeri tenoral, daha bariton, yüksek bariton ve tenora daha tizleri olan bir renk. Daha tiz mesela. Ama bir araya geldiklerinde farklı ses kontrastı yaratıyorlar. Bu da güzel bir şey. Masaka geldi. Daha önce 12-13 dakika video yapıp ya nasıldır sesi diye tam anlayamadım. Farklı bir ses. Tam bir bas. Bugüne kadar o kadar çok yorum yazdınız ki bana. Dediniz ki gerçek konuşma tonu zaten Masaka'nın bu. Çünkü ben hani bakmaya çalıştım. Acaba okurken böyle biraz sesini değiştirerek mi okuyor? Hani konuşma tonunun dışında farklı bir karakter mi yaratıyor? Birebir konuşma tonu da böyle dediniz. O da sol si bemol'e doğru gidiyor bakın. Bitti. Üçlü. Hepsi bemol'e doğru gidiyor. Hafif kirli okuma ama bas bir karakter. Ses bas renk taşıyor. O adam bu adam. Evet. Yani artık bundan sonrasında hani okumalarda, sözlerde onlar sizin keyfiniz. Ben sadece sesler üzerine değerlendirip geçiyorum. Şimdi Diablo. Şimdi bir şey soracağım.
Diablo ile Masaka aynı kişiler mi? Özgün arkadaşlar cevap versinler. Aynı kişilermiş, şimdi yazdım. Aynı kişilermiş yazdılar. Ha, şimdi aynı kişi. Okuyan aynı kişi mi yani? Evet, Diablo aslında Masaka. Şimdi o zaman şuna mı geldik acaba? Ben bugüne kadar Masaka ile ilk dinlediğimden beri hep aynı şeyi söyledim ya. Acaba bu ses rengini bilerek mi böyle yapıyor? Yani böyle bir karakter mi yaratıyor? Eğer Masaka böyle bir karakter daha yaratabiliyorsa o zaman bugüne kadar bana söylenen ya işte hocam sen adamın gerçek sesi bu, gerçek sesi bu, gerçek sesi bu, gerçek sesi bu, gerçek sesi bu. Bakın ağırlaşıyor lafım. Gerçek sesi hangisi şimdi? Buyurun. Hocam Warrock'un dediğine göre Masaka bir karakter yaratıyor. Diablo'nun sesi ve şeyi farklıymış. Yani o karaktere göre bir ses oturtmuş Masaka. Anladığım kadarıyla. Okuyan Masaka mı başka biri mi? Bu sorunun cevabı Hayır. önemli. Hocam Masaka okuyor fakat Diablo onu yarattığı bir karakter. Tamam. Sesi de ona uygun bir ses. Tamam. Yani Yarattığı şimdi karaktere göre. böylece şu oluyor. Masaka farklı bir sesle de söylüyor değil mi? Evet. İkinci bir ses yaratıyor. Okey. Onun da ismini Tamam. Diablo olarak Tamam. veriyor. Tamam. Ben şimdi seyirciye soruyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman dediğim gibi başlangıçta o zaman Masaka'nın sesi ilk kullandığı ses ve şimdi yeni kullandığı bir ses de var. Demek ki Masaka sesini farklı şekillerde kullanabiliyor. Yani biz Masaka'ya bas karakterli bir ses desek de Masaka farklı bir ses gibi de davranabilen bir sese dönüşüyor. Hocam Efendim Özgün? emin değilim de Masaka'nın kendisi yazdı galiba. Abi programla yapıldı. Hikayede paylaşmıştı. Okuyan Masaka. Masaka değilmiş pardon. Programla yapılmış hocam. Programla Masaka yapılmış. işte kullanıcı uyuruyor. Süper, Evet. süper. Tamam. Şimdi o zaman buna göre değerlendirelim. Güzel. Yani üzerinde işlenmiş bir şeye dönüştürüyorlar. Tamam. Yani biz gerçek bir ses olarak düşünmeyeceğiz bunu. Tamam. Çünkü hani bayağı pes kullanırken neyi değiştirmişler ona bakalım. Evet, hafif oynamalar var ve hafif autotune'a yakın oktava da alınmış sanki her şey. Aman. Gene si bemole yanaşıyor. Yani böyle bir şeyi zaten programla bile yapsanız mutlaka melodik bir değer taşıması gerekiyor ki bu müziğin içinde yer bulsun. Ve bence çok başarılı yapılmış. Kesinlikle Masaka'ya da benzemiyor zaten. Daha tiz sesli bir karaktere benzetmişler. Hoppa. Yap. Buyurun size işte tamamen efektif hale gelmiş. Recep. Bir melodiye vurulmuş. Sol'deyiz değil mi? Evet. Şimdi Şanışer geliyor tabii ki. Bu sefer iyice artık melodikleşme değişiyor. Ya bu kadar karanlık bir parçada bile bu kadar melodi kullanabiliyorsunuz aslında isterseniz işte. Karar seste şu an Şanışer. Glissandolları duyuyorsunuz. Gene karara geldi. Daha önce Şanışer'le alakalı da ya hocam işte bir sürü live session'ı var dinle demiştiniz. Daha dinledim baktım falan filan ama hani tam canlısında nasıl yaptığını görmek istiyordum birçok şeyde. Autotune. La bemol. Burada dediğim diğer şeye dönüldü. Yani la bemol sesine geçildi. Daha önce bunu tam kullanıyor mu kullanmıyor mu diye kafa karışıklığı yaratıyordu. Şimdi la bemolde. Akor değişti bu arada. Ya şu an böyle oldu. Ha bilerek. Bilerek yapılmış bir otot oldu. Laftan anlayabiliyoruz. Si bemol. Karar. Ve tabii ki Sanser Salvo.
başı yara hoşunuza gidiyor. Karar sesle. Başımıza yeni bela hadi ya. Sattığın sapam sapım kopum kırım kolunu kırarım kodumu yılları zarar. Kaçtır koşu kiminin evimin Yeah man. alıyorum ama kimisine kayıyor gidiyor yine para. Aslında Şanışer'e de baktığınızda kullandığı ses şekli, ses biçimi gayet teknik olarak güzel. Hiçbir problem yok. Sansar Salvo'ya baktığınızda aynı şey onun için de geçer. Kopum kırım kolunu kırarım kodumu yılları zarar. Kaçtır koşu kiminin evimin laşı. Çok aşırı force etmiyor sesleri. Daha okuma tonu yumuşak aslında diğer kişilere göre. Fakat keskin bir yerde tuttuğu için parlak geliyor. Yani nasıl diyeyim? Böyle gümbür gümbür sürekli bağıra bağıra okumuyor. Ama okuduğu ton öyle bir yerde tutuyor ki uzun süre kullanmak için, yani şöyle bir şey aslında, bütün ses kullanan herkes, rapçisinden şarkısından işte ne türlü okuyan spikerine kendine göre bir yer belirler. Yani kendi eforuna göre bir yer belirler. Bazı şarkıcı vardır, Allah vergisi doğuştan itibaren böyle gümbür gümbürdür. Haluk Levent mesela yani. O kendine göre bir okuma stili belirler. Yani gücünün kaldırdığı 2 saat boyunca kendini taşıyabilecek sesine göre bir volüm seviyesi belirler. Her şarkıcı kendine göre bir yol seçmiştir aslında. Her rapçi de bunu seçmiştir. O nedenle de ona göre okur. Çünkü farkında bile olmadan seneler içinde aslında ya ben böyle okuduğum zaman daha uzun söylüyorum cevabını vermiştir. Ki okuyanlar da çok tecrübeli rapçiler hepsi. İşte bu arada abi. Şimdi kimse alınmasın, darılmasın ama benim favorilerimi söylersem. Bu da benim şahsi gene. Geçen hafta hocam ne çok şahsi fikrim dedin, yeter ne diyorsan de dediniz. Tamam, ne diyorsam diyeyim. Ben abi Dr. Fuchs ve Defkan. Bu ne abi? Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan notaları çalar yer altından benim melodimi. Belki de afkarı para araba var yana kadar mavi mor lambalar ama ben o değilim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir melodik dengeyle giriyor. Bakın. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan notaları çalar yer altından benim melodimi. Yani önce yukarı doğru glissando öyle çıkar gibi, sonra glissando öyle yavaş yavaş iner gibi. Müthiş bir etki yaratıyor tabii ki. Bakın. Karar. Bakalım nereye gidiyormuş bakalım. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan notaları Gece dolaşmaya. Aşağıdan pesten başlıyor. çalar yer altından benim melodimi. Belki de afkarı para araba var yana kadar mavi mor lambalar. Yıkılsın! Hep aynı rayda rap, cool rap, motherfucker moru yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Kullandığı bölgeyi görüyorsunuz. Yarın yoksun küçük kız. Müthiş. Kara para araba var yana kadar mavi mor lambalar ama ben o değilim. Hep aynı rayda rap, cool rap, motherfucker moru yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Sen bugün varsın yarın yoksun küçük kız. Evet. Genel olarak gördüğünüz gibi bütün tuttuğu sesler hani nefis. Yani çok uzun süre hiç takılmadan bu teknikle rahat rap yapabilir. Çok net. Diğerlerine göre de birçok genel okuyucuda hep kirli okuma var baştan sona. Fakat Defkan'da öyle bir şey yok. Baştan sona keskin bir okuma var. Kesinlikle bakın. Belki de afkarı para araba var Net bir bariton yana yani. kadar mavi mor lambalar ama Ama ilginç bir bariton yani. hep aynı rayda rap, cool rap, motherfucker moru yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Sen bugün varsın yarın yoksun. Yani birçok şeyde aynı şey yapılıyor aslında. Küçük kız çocukların peşinden playlistinden o mu eğer hakkını veremiyorsun ben o beatin. Bazı satırları eskilerden hatırlasın böyle bu şık katkı katılmamış hali heroinin. Ya. Ve en galiba sonlara doğru geliyoruz. Bir de tabii rota da çok başarılı ama Surday. Doğru mu okuyorum? İnşallah doğru okuyorum. Her tarafta aslanları, bizi gördüğünde inanırlar kalkanları. Hafif kirli bir okuma gene. Normal yani, böyle bir parçada da tertemiz okuyamazsınız zaten. Ama gerçi hem agresif hem tertemiz okuyan da var yani. Araba var yana kadar mavi mor Hem agresif lambalar. hem keskin. Ver bana olanı biteni, geri kafalısın ama eve dönemedi geri, beni tanıyorsun. Agresif ama kirli okuma. Emin ol lan bu işte. Siken benim lirik Ve final rota. Woman'ın saçısın öfkesiken benim liriklerim katlediyor seni sorayım ama bilirsin rock R'ye döndü. Ton değişti gene, bakın tam şurada. panik yok animal. Şurada galiba. Geri beni tanıyorsun emin ol. Sol. Vururum o evi, beni duyuyorsun değil mi? Kırarım o Ne zaman beni, geçecekler? keserim o uzamış o deli, bana sormasın o çünkü. Panik yok animal. Bu rap sürekli chemical. Benim de tanıdı seni ve Hannibal. Woman'ın saçısın Ama bu sefer de gene değişerek yedi. İlginç. öfkesiken benim liriklerim katlediyor. Acaba nasıl yapılmış? Bir çok merak ettim ben. Yani parçanı yani böyle okuyucunun istediği şekle doğru mu dönüştürmüşler? Değişmiş çünkü bazılarında mi natürel basarken bazılarında mi bemol. Mesela burada mi bemol üzerinden gidiyor her şey. Wonder Woman'ın saçısın öfkesiken benim liriklerim katlediyor hepsi.
Roto. Bir sorayım atarım suratlarına kül. Bizim çatıda Yarın Dur bakayım. yoruldukça rapim onların hayatı bir zulüm içinde. O yüzden atarım. Neredeyse PES'te R'ye falan iniyor. Bakayım. Yürü Hannibal. Wonder Woman'ın saçısın öfkesiyken Venom'un liriklerim katlediyor hepsini sorayım ama criminal. Bilirsin Roto. Criminal. Bir sorunun adı. Yoruldukça rapim onların hayatı bir zulüm içinde. O yüzden atarım Evet, PES'teki ilk giriş tonundaki R'den başlıyor hepsi. suratlarına kül. Bizim çatıda içtirir suyun akışı. En PES ve en farklı okuyanlardan biri. Suratlarına kül. Ama tabii bu canlı okumada bu kadar duyulmaz. Çünkü iyi bir stüdyo okuması sesi gerçekten. Onların hayatı bir zulüm içinde. Çıkmaz mı çıkar bu ses? Öyle bir şey demiyorum ama canlıda bu hani böyle çok PES'te kalacağı için O yüzden atarım. Ordum eder çıkarması da zor. Verin link çünkü karaladım verslerimi sen. Ha, Sol'e döndük. Sudan çıkmış balıksınız bizim için tek yok. Tünelizm bu bokundan içindeki metro. Denk geçiyoruz bu piyasadaki tek lo. Sonra Kanada kalıyor. Küçücüksün biz hep yanında döviz. Finalde de tekrar Masaka çıkıyor. Uzun bir inceleme oldu. Uzun bir analiz. Uzun bir fikir telakkisi yaptım ama hani genel olarak bakıldığında özet şöyle bir geçersem bence bol melodi, bol melodik ki aslında hiç melodik gözükmüyor. Yani dışarıdan bir dinleyici için ne melodisi falan var ki yani hepsi böyle işte sözlerini yazmışlar gümbür gümbür okuyorlar. Hayır hepsi bol melodik bence. Baya bol melodik okuyorlar. Fakat hepsi baya kirli okuduğu için siz bunu bu şekilde anlamıyorsunuz. Favorilerim var. Onları da söyledim. 40 kere söylemeye gerek yok. Yani katliam stiline devam ettiren 3. bir parça olmuş. Tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel, eğlenceli, dinlemesi de gayet keyifli. Peki. Hocam Evet bu arada Özgürcüğüm. arkadaşlar uyarıyor. Beat'i bu Aka yapmış. Özellikle ismini geçmesini istiyorlar. Evet yani dedim ya şimdi bu kadar iş yapıldıktan sonra artık burada bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi dinliyoruz şarkıcı şöyle yapmış böyle yapmış okuyan böyle yapmış şöyle yapmış da bunun altyapısını kim yapmış? Yani çünkü bu dümdüz giden bir şey değil. Baştan sona sol üzerinde gitmiyor. Değiştirmiş, öbüründe başka yere almış, öbüründe başka yere almış ve okuyucular da onun içine gitmiş ve bütün bu aslında dizaynı, aranjeyi o sağlamış. Tabii şimdi neyi neyle kıyaslayacağız? Yani buna bir aranje diyoruz artık. Bir beat yazılıyor, bir stil yapılıyor. İşte tonlar küçük küçük değişiyor. Ben yani kıyaslamak istemiyorum. Yanlış anlamasın kimse ama hani konservatuar yıllarında okulda yaptığımız aranjmanlar, izlediğimiz, dinlediğimiz işte Rahmaninovlar bilmem nelerle hani kıyaslanabilir mi? Bence kıyaslanamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Kıyaslanamaz diyorum. Çünkü öbüründe büyük bir kompozisyon, müzikal kompozisyon geçiyor. Ama bu da sonuçta o kompozisyonun içine de rap okuyamazsınız. Yani bu bir müzik tarzıysa onun da stili bu olmak zorunda. Biraz stilleri kendi içinde değerlendireceksiniz. Ama müzikal olarak birbirlerine hani hangisinde daha müzikal yaratıcılık var derseniz tabii yani büyük kompozisyonun açıldığı, koca orkestrasyonun yapıldığı bir şeyde daha fazla olacak. Bu kaçınılmaz ama kendi içinde de bu sonuca vardıran bir iş. Arkadaşlar bir video yolladı hocam. Masaka Diablo'nun sesini nasıl yaptığına dair bir video paylaştı. Güzel bak bunu izleyebiliriz. Canlı Harika. yayın videosunu attım. Dur o zaman bunu bir izleyelim. Çok merak ettim. 23 Mart. Evet tam bir bas sesmiş hakikaten Masaka net. Konuşması da öyle. Hatta rap yaparken daha tiz bile söylüyor. 23 Mart Cubase. Ha pitch correct işte bu autotune denen şey pitch correct yani düzeltme. Açacak şimdi. Çok iyi. Hakikaten süper. Pitch correct'e bastığı zaman daha tiz bir tona alıyor mu? Acaba bir oktav falan mı yükselttiler? Onu göstermiyor tabii. Autotune'la oluyor. Bu zaten tamamen autotune'la yapılmış bir şey. Evet süper. Güzel. Güzel iyi ki atılmış. Ve çok da iyi anlatmış. Bravo.